Selamlar, UFC 26'da Fenerbahçe kariyerinin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bana daha önceki yıllarda, o zamanlar videolar çektiğimde falan işte Fenerbahçe kariyeri, Beşiktaş kariyeri de çeker misin demişlerdi. Nasip bugüneymiş. 26 ile birlikte hem Beşiktaş kariyerine başladık, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray kariyerine başladık. Bu bölümümüzde Fenerbahçe kariyerinde ilk bölüm olacak. Diğer kariyerlerde başlattığım gibi ilk dönem transferlerini kapatacağım. Hani gerçek kadroyla oynayalım istiyorum. Sonrasında zaten ilk sezon bitince mi ya da şeyde mi, ara transferde mi ne açılacak sanırım. O ara transfer yaparız diye düşünüyorum. Burada hemen ayarlarımı yapıyorum. Ayrıntılı simülasyonu açtım. Teknik direktör piyasası açık. Ben çok kullanmam ama deneyelim yine de. Bu arada burada ben seçmedim teknik direktör piyasasını. Yani ayrıntılı simülasyonu, pardon, teknik direktör piyasası demişim. Ayrıntılı simülasyonu seçmedim. Burada 5'lik seçiyorduk. Ona göre bakıyorduk. Ben pek bakmıyorum. Şu anlık o beni ilgilendirmiyor. Çok da önemli değil. Teknik direktör piyasası da benim için önemli değil aslında ama yine de hadi açık kalsın. Kulüp devre yapmasını seviyorum. Kulüp devre yapacağım. Şimdi diyeceksiniz, kulüp devre yapıyorsun ama transfer yapmıyorsun. İşte dediğim gibi en azından şey yapalım ya. Gerçek kadroyu oynayalım en azından diyerekten. Yoksa transferleri hemen başlardık. Beklenmedik olayları açıyorum. 4 dakika profesyonel şeklinde oynayacağım. Bunları 3 dakikaya çekelim. Dünya klasında da oynuyorum da dünya klası biraz bana bazen saçma geliyor. O yüzden pek ellemek istemiyorum. Bunları hızlı yapacağım direkt. Hızlı. Her şey hızlı. Hafif, gevşek, yetenek avı. Bunlar da anında. Genel ayarlar. Tamam, bu şekilde her şey tamam gördüğüm kadarıyla ve başlayabiliriz. Maçlarda hemen hızlı oynarız. Bölümde artık kaç tane maç yaparsam. Tabii çok kariyer açtığım için şu an ne kadar hızlı gidebiliriz ya da ne kadar çabuk bölümler gelir bilmiyorum tabii ki de. Çünkü bunun dışında ben başka değişik içerikli videolar da çekiyorum. O yüzden ne olacak bilmiyorum. Domenico Tedesco geldi bu arada. Hemen bir vizyon yapalım. Antrenör yönetimine gidelim. Şimdi ben bu sefer hücumda şey yapacağım. Defansta 5 yıldızlık bir uzman. Hemen bir forvete dikelim. Sonrasında bakayım var mı yok mu? 5 yıldız. 5 yıldızlar var hala. Uzman. Bunu da buraya alacağım defansa. Başka bir 5 yıldızımız var mı? Var. Defansa mı alalım? Kale var ya, kale iyi gibi sanki. Burada da şans artık, kalede 5 yıldız var mı? Kale de var. 5 yıldız getirdik. Aslında bu da 5 yıldız da 4'e düştü, bilmiyorum. Orta saha becerisi. O zaman sen şuraya geç. Sen de buraya geç o zaman. Ne? Yo. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Bazen orada 4 kalıyorlar. Tamam. Şimdi 5-5 oldu. Allah Allah. Burayı anlamıyorum ya. Burası çok garip. Neyse 5-5'i denk getirdik en azından. Genelde ben 5-5'i getiremem. Kadromuzla tanış. Taktiksel vizyonu seç falan vesaire. Hemen bir kadroya bakalım hızlıca. Kadromuz bu şekilde. Değişiklik yapmam gerekiyor mu diye bakacağım hemen. Şöyle. Duran da var. Kale lazım. Şöyle sol bek. Stoper şeklinde de oynatırım ya aslında şeyi. Burada değiştireceğim pek bir şey yok ya. Emre Mor'u belki ileride oynatırım diye düşünüyorum da şu anlık dursun bakalım. Kadroda bu şekilde. Hemen o zaman ilk maçımıza doğru yol alalım. Ben hemen ilk maçı gelelim. İlk maçımızı yapalım. Hemen o bölüme direkt geçelim en iyisi. Evet, geldik. Şimdi ilk maçımıza doğru. Alanyaspor'la ilk maçımız.
Ve maç öncesi bir basın toplantısına gidip Domenico Tedesco hocamız konuşsun bakalım. Evet. Formunu kutlayalım. Böylelikle hani en azından oyunculara moral vermiş olalım. Benim anlamadım da niye biz formunu kutluyoruz yani. Oyuncular daha çıkmadı ortaya ama formlarını kutluyoruz. Hemen maç gününe gidiyoruz. Fenerbahçe Alanya maçına doğru gideceğiz. Bir forma değiştirmemiz gerekiyor. Fener bu formayı giysin. Alanya'da bu formayı giyiyor ve hemen maç yap diyerekten maçımıza başlıyoruz efendim. Teknik direktör ilk kez yeni takımının başında. YTV'den takip edeceğiz. Evet, Tedesco ilk maçına çıktı. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip Evet. olan İstanbul'dan hepinize merhaba değerli futbol Fenerbahçe severler. mücadeleye Bugün başladı. Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Bu götürüyor Kerem. Kerem çıkarttı içeriye Talisca'ya. Anderson Talisca vurdu. Kaleci izin vermedi. Asensio, Edson Alvarez. Asensio'nun koşu yoluna. Marco Asensio. Oo, çok şık bir gol. Fener'in gol müziği. Lay 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 diyor ve ilk golü gördük. Elia. Elia çok uzaktan. Asensio. En-Nesyri Talisca kaçtı. 2 geliyor. Anderson Talisca çok boş kaldı. İnşallah şu müzikten telif yemem. Lay la 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 la. Bunu yiyecek gibi duruyorum ya. Hadi bakalım. Konuşayım birazcık. Yapacak bir şey yok. Yememek için. Tekrar. Şimdi Marco Asensio. Hiç kimse de yok içeride. Asensio şimdi orta. En-Nesyri. Sonunda. Yusuf En-Nesyri. Çok şık gözüküyor o En-Nesyri'nin bu gol sevinci. Oyunda çok güzel gözüküyor bu arada. Yine ben telif yiyeceğim herhalde ya. Bu arkadaki müzikten konuşmam gerekiyor buralarda. Yusuf. Tamam. Hypermotion girince susuyor en azından müzik. Yusuf En-Nesyri en iyi yaptığı şey yaptı ve kafa golünü attı. Makuta uzaktan deniyor. Ah. Hwang Kinjo. Elia baktı. Makuta. Hacı. İnyay Hacı vurdu. Ederson. Kerem. Yusuf. Talisca'ya. Talisca top direkte patladı. Önce direkt sonra kaleci. Müdahale etkili oluyor. Kerem Aktürkoğlu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Kerem kaldırdı. En-Nesyri niye öyle kontrol etti bilmiyorum. Yine lan kaç tane vuracaksın En-Nesyri? Allah seni etme. Kaç tane vurdu ya? Bir fırsat yakaladı ama plasesinde isabet yok. İşte Efecan Karaca aldı topu. Efecan. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve Talisca. Maç bitmiş bu arada. 90 dakikanın sonunda 3 puanı 3 golle alıyoruz. Boşa çıkarmayarak galibiyetle başladılar. Bu galibiyet özgüvenlerini daha da artıracak. Evet. Tedesco geldi. İşte dediğim gibi burayı da Türkçe yapsalardı daha mantıklıydı bence. Belki sonra gelir bilmiyorum ama İngilizce mi sorulur? Gerçi Tedesco'ya sorulur. Şimdi de hani yine de Türkçe konuşulması lazım. Asensio çaresiz kaldı. Asensio'nun performansı da kutladık. Haberi bir performans kutluyoruz zaten. Teşekkürler. Başka soru almayacağım.
Ben de şaşırdım açık konuşmak gerekirse. Osterwolde satılmış Galatasaray'a. Ben kapattım transfer şeyini ama teklifler geliyordu. İsmail Yüksek'e de geldi bu arada. Oğuz Aydın'a falan da geldi ama Osterwolde gitmiş. İlginç. Ben maçı oynadım. Bir açtım baktık. Vallahi çok ilginç. Osterwolde gitmiş. Gerçekten de ilginç bir durum. Beklenmedik olay çıkmıyor şu anlık. Daha gerçi başlardayız. Ne Fener'de çıktı, ne Beşiktaş'ta ne Galatasaray'da çıktı şu anda. Kerem de burada oynuyor ama oynayamıyor. İlginç. Neyse tamam. Şans verelim. Duran girsin. Madem ki. Ben yani tutuldum. Ben kapatmışım arkadaş. Kapattığım halde siz nasıl satıyorsunuz? Bilmiyorum gerçekten de çok ilginç. Maçın başlamasına artık çok az kaldı ve tribünler doldu. İki takımın hedefi galibiyet ve muhteşem bir rekabet bizleri bekliyor. Evet, Göztepe'ye konuk oluyoruz. Hemen geçtik. Hakemde çaldığım mücadeleye ev sahibi Göztepe başladı. Yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bekiroğlu bir anda tehlikeli geldi Göztepe. Top yandan dışarı gitti. Domanika Tedesco görüntülerde. Şut çektirmemesi gerektiğini öğrenmiştir. Topun önüne geçiyor ama Deniz. tehlike sürüyor. Deniz uzaktan. Spor'la karşılaşmışlardı. Bugünkü maça Şimdi pozisyonu yaptı ve topu kaptı. Dorgales Nene, John Duran, Talisca bomboş. Anderson Talisca gol. Mutlak fırsatı kaçırdı. Sert vurdu ama bu top kaleyi bulmadı. Hücumu keserek topu kazanıyor. Göztepe. Top kalecide kalıyor. Dorgales Nene'ye doğru. Dorgales Nene. Nene. Ceza sahasına doğru Nene döndü. En-Nesyri şimdi John Duran olmadı. Bir daha. Gol. önce kaleciden döndü. Sonra affetmedi. Kaleci takım arkadaşlarına daha ne yapayım der gibi bakıyor. Evet. Deplasmanda golü buluyoruz. Evet, şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Açıkçası ilk anda kaleci elinden geleni yapıyor. Ancak sonrasında onun da yapabileceği pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Talihsiz bir pozisyon. Duruyor. Talisca kaçan Nene'yi gördü. Dorgales Nene. Nene. Gol! Fenerbahçe atıyor. Fark 2'ye çıkıyor. Sarı lacivertler büyük bir sevinç yaşıyor. Nene'nin golüyle skor Ve 2-0. golü yeniden izliyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. En sonunda karşılığını almayı başardılar. Asensio. Geçmedi pas. Şimdi bir anda John Duran. Top ağlara gitti. Farkı 3-0. bugün durdurulamıyorlar. John Duran ikinci golünü kaydetti mücadelede. Orada bir hata geldi Göztepe savunmasından. John Duran değerlendirdi. Evet, önde basmalarının karşılığını nasıl aldıklarını tekrar görüyoruz. Topu hızlıca kazandılar ve golü buldular. İsmail Köybaşı. Kendiren bir pas gönderiyor. Yıldız. Kaleci bu topu kolaylıkla kontrol ediyor. Son dakikalar Marco Asensio ile geliyor. Fenerbahçe Asensio baktı içeriye doğru. Şimdi Nene. 90+1 eklenirken Nene. Rakiplerine karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. O da ikinci golünü attı bugün. Nene. Dorgales Nene. Evet. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Defansta büyük bir konsantrasyon kaybı var. Çünkü kaleci iki oyuncuya karşı tek kalıyor. Bu durumda zaten yapabilecekleri kısıtlı. Dorgales Nene'nin golünü de tekrar görüyoruz. O da bugün John Duran gibi herhalde 2 gol attı. Skor 4-0 oldu. Ve artık bitti. Hem 90 dakika bitti, maç bitti, hem de videomuzun burada sonuna geliyoruz efendim. İki yaparak yollarına tam gaz devam ediyorlar. Çok iddialı bir sezon geçirecek gibiler. Türkçe spiker duyun diye de arada böyle susuyorum. Kelimemi mesela kesip duyun diye. Son derece iyi bir oyun sergiledi ve performansıyla göz doldurdu. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla 2 gol atmayı Evet başardı. Ertem hocam. Sağ olun, teşekkürler.
Evet, videomuzun sonuna geldik. Farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.